Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Muğla merkezde diğer bir ismiyle merkez ilçe olan Menteşe ilçesinde gezilecek yerleri detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ayrıca kanalımızda Muğla'nın diğer ilçelerini derlediğimiz videolarımızı da izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diler, atmış olduğunuz beğeni ve yorumlar için teşekkür ederiz. Muğla adının nereden geldiği konusunda çeşitli söylentiler bulunur. En yaygın söylentiye göre ilin adı, Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın komutanlarından Muğlu Bey adından gelmektedir. Büyük olasılıkla burayı Muğlu Bey fethettiği için bu komutanın adı verilmiş ve Muğlu zamanla Muğla'ya dönüşmüş. Birçok öğrenci Muğla merkezde deniz var sanıp Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni tercih ediyor. Bu durum çok karıştırılan bir konu ve hemen açıklamak istiyorum. Muğla'yı bilmeyen insanlar Muğla merkezde deniz olduğunu düşünüyor ama üzgünüm, Muğla merkezde deniz yok. Muğla'ya en yakın deniz 28 kilometre uzaklıkta Akyaka'da bulunuyor. Yani deniz var diye üniversite ya da iş açısından burayı tercih etmeyin, üzülebilirsiniz. Muğla merkezin bana göre çok ama çok büyük bir artısı var. O da Muğla çevresinde bir sürü gezilecek yer var ve Muğla merkez bu yerlerin tam orta noktasında yer alıyor. Sanırım Muğla'nın il olmasında da konum olarak haritada bu yerlerin tam ortasında olması etkili olmuş. Muğla merkez Fethiye'ye, Bodrum'a, Marmaris'e, Akyaka'ya, Aydın'a, İzmir'e, Denizli'ye oldukça yakın konumda ve ortalama 1-2 saat uzaklıkta bulunan bu yerlere kolayca ulaşabilirsiniz. Muğla merkeze uzak bir şehirden gelecekseniz en pratik yol uçak ile gelmek. Muğla'nın 2 havaalanı var. Biri Milas Bodrum Havaalanı, diğeri de Dalaman Havaalanı. Her iki havalimanının Muğla merkeze uzaklığı aynı. Ancak Dalaman Havaalanı'ndan Muğla merkeze servis yokken, Bodrum Milas Havaalanı'ndan ise Muttaş'ın düzenli servisleri var. Havaalanı Muttaş ücreti kişi başı 50 Türk Lirası ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürüyor. Muğla merkez yani Menteşe ilçesi kaç günde gezilir? Muğla merkez gezilecek yerler birbirine çok yakın konumda olduğu için gezilecek yerleri bir günde hızlı tempo ile tamamlayabilirsiniz. Sadece Karabağlar Yaylası ve Yılanlı Dağ merkeze biraz uzak olduğu için ekstra yarım gün daha ekleyebilirsiniz. Araç ile gelecekseniz aracınızı Kurşunlu Cami'nin arkasındaki kapalı otoparka park edip gezilecek yerleri alt üst edebilirsiniz. O zaman Muğla merkez gezilecek yerler listemize Kurşunlu Cami ile başlıyoruz. Kurşunlu Cami, 1493 yılında Menteşe beylerinden Es-Seyyid Şucaddin Bey'in talimatı üzerine yaptırılmış. Klasik Osmanlı mimarisine sahip Kurşunlu Cami eskiden medrese olarak da kullanılmıştır. Kurşunlu Cami'yi diğer camilerden ayıran en önemli farkı 1853 yılında gördüğü tamir sırasında kubbesinin kurşunla kaplı olmasıdır. 510 yıllık tarihe sahip Kurşunlu Cami birçok kez tadilata alınmış ve biz gittiğimizde de tadilat görüyordu. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçen Kurşunlu Cami'nin içinde yer alan kalem işi süslemeler Rodos'tan getirilen kök boyalarla yapılmış. Caminin içinde bulunan Kabe ve yelkenli gemi resimleriyle Muğla merkezin sembolü olan bu camiyi görmeden dönmeyin. Kurşunlu Cami'nin hemen yakınında bulunan Kültür Evi Muğla merkezde en sevilen yerlerden biridir. Burada bulunan kafeyi Menteşe Belediyesi işletiyor ve fiyatlar oldukça uygun. En çok da gözleme, çay ve portakal suyu tüketiliyor. 1999 yılında kamulaştırılan Kültür Evi'nin tarihi 1800'lü yıllara dayanıyor. Önceden Şerefliler ailesine ait olan yapı, hem Türk hem de Rum mimarisini bir arada yansıtan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca Muğla Kültür Evi'nin herhangi bir giriş ücreti yoktur. Yağcılar Hanı. Kurşunlu Cami'ye oldukça yakın konumda olan Yağcılar Hanı zamanında kentin önemli bir ticaret merkeziymiş. Tarihi 1493 yılına dayanan Yağcılar Hanı eskiden yağhanelerin bulunduğu bir yerken günümüzde restore edilerek hem ticaret merkezi olarak hizmet veriyor, hem de avlusundaki çınar ağacının gölgesinde bir dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Bu çınar ağacının altında çay içmeyi unutmayın. Arasta Çarşısı. Yağcılar Hanı'nın karşısında bulunan ve ara sokaklardan oluşan Arasta Çarşısı ve onlarca dükkan eski Muğla'nın kültürünü birebir yansıtıyor. 6 asırlık bir tarihe sahip olan Arasta Çarşısı Muğlalıların alışveriş için uğrak noktası olup siz de burada alışveriş yapabilir ya da yemek molası verebilirsiniz. Muğla kültürünü hissetmek istiyorsanız Arasta sokaklarında muhakkak yürüyüş yapın derim. Zahire Çarşısı. Zahire Pazarı, Arasta Çarşısı'na çok yakın konumda olup, Muğla gezilecek görülecek yerler listesinde en otantik mekanı Zahire Çarşısı diyebilirim.
Restore edilmiş dükkanlarıyla ticaret burada hala canlı durumdadır. Ayrıca burada bulunan kafede oturup bu güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz. Bu kafede kesinlikle kumda yapılan Türk kahvesini içmeyi ihmal etmeyin. Muğla Şeyh Bedrettin Camii. Şeyh Bedrettin Camii 1565 yılında ulemadan Şeyh Bedrettin tarafından yaptırılmıştır. Bu zamana kadar birçok restorasyon geçiren Şeyh Bedrettin Camii en son 2007 yılında restore edilerek yeni bir görünüm kazanmış ama eski halinden fazla eser kalmamış. Camiye ismini veren Şeyh Bedrettin'in mezarı da burada bulunuyor. Özbekler Evi. Geleneksel Muğla evlerinden biri olan Özbekler Evi, Hacı Hamzalar ve Ali Rıza Özbek Evi olarak da biliniyor. Tarihi ise yaklaşık 225 seneye kadar dayanıyor. İlk zamanlarda yapı toprak damlıyken sonradan belli tadilatlar geçirmiş ve yapıda kış evi, yaz evi, sahanlıklar, ev altları gibi mekanlar da yapılmıştır. Muğla Saatli Kule. Saatli Kule, 1895'te Muğla'nın ilk belediye başkanı olan Hacı Kadızade Süleyman Efendi ve eşi Pembe Ana tarafından yaptırılmış. Süleyman Efendi ve Pembe Ana, Şam şehrinde gördükleri kulenin bir benzerini hac dönüşü ünlü Rum usta Filvarus'a, Mihail Konstantin'in oğlu, yaptırmıştır. Saatli Kule'nin alt katı saatçi dükkanı olarak kullanılıyor, kulenin 5. katına ise yuvarlak saat kadranı yerleştirilmiş. Tarihi Saatli Kule'de bulunan çan sayesinde halk saati göremese de yapılan vuruşlar sayesinde saatin kaç olduğunu anlayabiliyor. Genellikle saat başlarında saat sayısı kadar çalan çan, yarım saatlerde ise tek çalıyor, yani çan var diye burayı kilise sanmayın. Üzerinde yer alan kitabede hem yapanı, hem de neden yapıldığı hakkında bilgiler bulunuyor. Kitabeyi de Muğla Rüştiyesi hocalarından ve Şahidi Mevlevihanesi Neyzeni Dede İsmail Hakkı Efendi yazmıştır. Üzerinde ustasının imzasını taşıyan kulenin saati hala çalışmaktadır. Konakaltı Kültür Merkezi. Muğla'da kültürün kalbinin attığı yer burası. 1800'lü yıllarda yapılan Konakaltı Kültür Merkezi hanı 2 kattan oluşuyor. Zamanında bu hanın alt katında hayvan barınakları, ambarlar, dükkanlar yer alırken, 2. katında ise bölgeye gelen tüccarların ve işçilerin konaklayabileceği alanlar bulunuyormuş. Konakaltı Kültür Merkezi günümüzde Muğla Belediyesi tarafından restore edilerek günümüzde Muğla Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş. Burada halk oyunlarından tutun birçok branşta halk eğitim merkezleri bulunuyor. Muğlalılar için burası gerçekten bir velinimet. Muğla Müzesi. Muğla'nın şirin mi şirin müzesi Muğla Müzesi'ne geldik. Muğla Müzesi 1994 yılında hizmete açılmış ve bölgede çıkan eserler bu müzede sergileniyor. Cumhuriyet dönemi sonrasında bir süre cezaevi olarak da kullanılan Muğla Müzesi 4 kapalı teşhir, 1 açık teşhir alanı ile 5 bölümden oluşuyor. Bunlar ise Doğa Tarihi Bölümü, Gladyatör Salonu, Arkeoloji Salonu, Etnografya Salonu, avlu alanlarıdır. Doğa Tarihi bölümünde, Muğla çevresinde 9 milyon yıl önce yaşamış hayvan türlerine ait kemikler ve bitki fosilleri, Gladyatör Salonu'nda gladyatörlere ait mezar stelleri sergileniyor. Arkeoloji bölümünde antik dönemde günlük hayatta kullanılan eşyalar varken, Etnografya Salonu'nda Cumhuriyet döneminden günümüze gündelik yaşamda kullanılan giyim kuşam eserleri, dokuma ve marangozculukla ilgili araç ve gereçler sergileniyor. Ayrıca Muğla Müzesi'nin hemen karşısında ve yanında bulunan kütüphane ve belediye binası Muğla kültürünü gösteren güzel yapılar, burada harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Saburhane Meydanı ve Mahallesi. Eski Muğla'yı görmek ve yaşamak istiyorsanız Saburhane Mahallesi'ne gelmelisiniz. Saburhane Mahallesi buram buram tarih ve yaşanmışlık kokuyor. Saburhane Meydanı, resmi olarak mahalle olmasa da 400'e yakın tescilli evi 170'e yakın sivil mimarlık örneği yapısı, 100'e yakın sokağı, eski hanları, şadırvanları, arastası, meydanları ve camileriyle örnek bir kentsel sit alanıdır. Saburhane Meydanı adını bir zamanlar burada yer alan hapishaneden alır, Saburhane Meydanı farklı ve güzel mimarisiyle, Türk Rum halkların yaşadığı ve güzelleştirdiği bir yerleşim yeridir. Hafta sonu yürüyüş yapmak isterseniz Saburhane'den yukarıda görünen Bayraklı Tepe'ye yürüyüş yapıp enfes bir Muğla manzarası yakalayabilirsiniz. Son olarak aklıma gelmişken burada bulunan Apostol Hanı'na uğramayı unutmayın. Karabağlar Yaylası. Muğla merkezden biraz açılıp Karabağlar Yaylası'na gidiyoruz. Birçok dizinin ve filmin çekildiği Karabağlar Yaylası'nda birçok otantik restoran bulunuyor.
Karabağlar Yaylası içinde bakkalı, mescidi, lokantası, fırını, kasabı, demircisi, berberi, tandırı gibi unsurlarıyla kahve evleri bulunuyor. Karabağlar Yayla kahvelerinde geçmişte orta oyunu ve kukla gösterileri, film gösterileri yapılmış, yağlı pehlivan güreşleri düzenleniyormuş. Keyif Oturağı Muğla Belediyesi'nin mülkiyetinde, Süpüroğlu da şahıs mülkiyetinde. Kafayı dinlemek ve güzel bir keyif yapmak için Karabağlar Yaylası'nı rahatlıkla önerebilirim. Muğla Yılanlı Dağı. Muğla'nın en yüksek tepesi olan ve Karaçam ormanlarıyla çevrili muhteşem bir doğaya ev sahipliği yapan Muğla Yılanlı Dağı Muğla şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu dağ, bizim favori destinasyonlarımızdan biridir. Çünkü bünyesindeki mesire alanları bahar ve yaz aylarında piknik yapmak ve doğa yürüyüşü yapmak için oldukça idealdir. Aynı zamanda bir de restoran bulunan Muğla Yılanlı Dağı'nda doğanın tadını çıkarırken sevdiklerinizle keyifli saatler geçirebilirsiniz. Dağa en yakın köy, Menteşe'ye bağlı Özlüce köyü olup, ziyaretin sırasında köyü de seyahat planına dahil edebilirsin. Ayrıca bu köyde ilginizi çekerse fosil alanı bulunuyor. Kış aylarında karlarla kaplanan Muğla Yılanlı Dağı'nın bembeyaz görünümü görülmeye değer bir manzaraya sahip olup hatta öyle ki Muğla'nın ilk kar genelde buraya düşüyor. Bu da bölgede yaşayanların bir hayli ilgisini çekmeyi başarıyor. Ayrıca Yılanlı Dağı'nda genellikle Mayıs ayında düzenlenen Muğla Yörük Türkmen şenlikleriyle adeta baharın gelişi büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Çevre köylerden büyük bir katılımın gerçekleştiği şenlikte el yapımı ürünler, yöresel lezzetler satışa sunulurken, bununla yanı sıra çeşitli halk oyunları ve gösteriler de sergileniyor. Muğla Merkez Gece Hayatı. Muğla öğrenci şehri olmasından dolayı özellikle Kötekli bölgesi, yani üniversitenin olduğu yer gece hayatı noktasında oldukça canlıdır. Muğla merkez gece hayatı tabii ki Bodrum'la, Marmaris'le karşılaştırılamaz ama yine de çok sönük değildir. Mekanlar her zaman açık olmasa da güzel işler çıkaran kulüpler vardır. Bazı mekanlar zaman zaman güzel sanatçılar ve DJ'ler de çıkartıyor. Muğla merkezde gezilecek yerler listesi ve Muğla merkez gezi rehberimiz bu kadardı. Katkı yapmak isterseniz yorum bölümüne bekliyorum. Muğla'nın ilçelerini keşfetmek için kanalımızda diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Herkese iyi eğlenceler dileriz.